Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bu dersimizde set ve reset komutlarını anlatacağız arkadaşlar. Öncelikle bu kontaklarımızı, sık kullanılan kontaklarımızı, bu kısa yolları üstte mevcut arkadaşlar. Buradan seçebiliyoruz. Ve aynı şekilde çift tıkladığımız zaman sık kullandığımız kontaklar burada da mevcut arkadaşlar. Açık kontak, kapalı kontak, çıkışımız, pozitif kenar tetiklememiz var arkadaşlar ki bunu da bu derste anlatacağız. Şimdi bir tane pozitif kenar tetikleme alayım arkadaşlar. Mesela bunu x0 adresine atayalım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Mitsubishi PLC'de girişlerimiz, fiziksel girişlerimiz tabii ki de x0, çıkışlarımız ise y ile adlandırılıyordu. Pozitif kenar tetikleme aldım ve bir tane herhangi bir çıkış vereyim buna. Y0 bobinini çıkışına bağlayalım. Y0 adresini. Pozitif kenar tetiklemede mantık tetikleme yaptığımız zaman bir paslik bir enerji gönderip enerjiyi kesiyor. Sadece bir paslik, yani 1 saniyelik gibi bir süre enerji gönderip enerjiyi kesiyor. Ama burada çok kısa bir enerjili durum olduğu için, bir paslik gönderdiği için bu Y0 enerjilenmeyecektir. O çok kısa süreyi algılamayacaktır. Bura enerjilenmeyecektir. Ki biz bunu setlersek ama enerjili olacaktır ki bunu farkını simülasyonda göstereceğiz az sonra. Yine aynı şekilde buraya bir tane açık kontak bağlayayım. Bunu da X1 girişine atayalım arkadaşlar. Ve set Y0'a bağlayalım bunu da. Seti set olarak yazıyoruz ve istediğimiz çıkış adresini yazıyoruz arkadaşlar. Y0 olarak belirttim. Setin mantığı ise bulunduğu bobinin çıkışı birler. Yani sürekli enerjili kalmasını sağlar. Başta enerjisi kesilse dahi sürekli enerjili kalmasını sağlar. Ta ki herhangi bir Y0 reset komutuyla resetlenene kadar. Bu böyle devam edecektir. Setlenecektir yani. Yine buraya bir tane daha açık kontak bağlayalım. Buna da X2 girişine atayalım arkadaşlar. Yine buradan çıkışımı seçeyim ve bunu da reset Y0 yapalım. RST şeklinde yazıyoruz ve istediğimiz adresi atıyoruz arkadaşlar. Evet, reset Y0 dedim. Resette ise bulunduğu çıkışı sıfırlayacaktır. Yani enerjisini kesecektir. Şimdi burada iki tane set ve reset oldu. Program soldan sağa ve yukarıdan aşağı doğru bir tarama yaptığı için aynı Y0 çıkışına hem set hem reset olduğu için en alttaki satırdaki komutu dikkate alacaktır. Yani en sonki durum burada reset mesela. Eğer X1 ve X2 iki kontakta kapalı durumda olursa aynı anda bu en sonki komutu, yani reset Y0'ı dikkate alacaktır. Y0'ın enerjisini kesecektir yani. Şimdi isterseniz convert edelim buradan ve simülasyonda setin mantığını görelim ve pozitif kenar tetiklemenin mantığını görmüş olalım. Start Simulation deyip simülasyonumu başlattım arkadaşlar. Evet. Şimdi ne demiştik? Bu X0'a ben tetiklediğim zaman bir paslik bir enerji gönderecektir. Bu arada şu an herhangi bir enerji geçişi olmadığı için benim Y0'ım enerjisiz. O yüzden buradaki reset komutu aktif olarak gözüküyor mavi olarak. Şu an Y0'ım çalışmadığı için bu aktif olarak yanıyor arkadaşlar. Bu tetiklediğim zaman bir paslik bir enerji gönderecektir çıkışa Y0'a. Evet. Hemen bir saniyeden bile kısa bir süre tetikledi. Çok kısa bir süre tetikleme olduğu için bu Y0 bunu algılayamadı ve şu an pasif konumda duruyor hala. Ama simülasyonumuzu durduralım ve bunu setleyelim mesela. Set Y0 yapalım. Öyle yaptığımız zaman çalışacaktır. Ve bu arada şurada simülasyon durdurduğum zaman şurada write komutuna geçmem lazım. Program üzerine değişiklik yapmam için. Evet, Y0'a çift tıkladım. Bunu bu sefer set Y0 yapalım arkadaşlar. Bu sefer bir paslik enerjiyi, buradan gönderdiğim bir paslik enerjiyi bu Y0 algılayacaktır. Setlenecektir. Çünkü set olduğu için çok kısa bir süre bile enerji alması bunu sürekli aktif kılacaktır. Set komutuyla bağladığım için. Tekrardan convert edip simülasyonumu başlatayım arkadaşlar. Evet. Simülasyon işlemimi başlattım bu şekilde. Şu an herhangi bir enerji geçişim söz konusu değil. Y0'ım 0 konumunda. O yüzden resetim yine mavi olarak yanıyor. Resetim aktif şu an. Ben buradan bu X0 kontağını tetiklediğim zaman bir paslik enerji gönderecektir. Ve Y0 aktif oldu gördüğünüz gibi. Çünkü Y0'ı setlemiştim ben. Bir paslik enerjiyi gönderdi, setlendi. Şimdi peki
en altta reset komutu vardı. Bunu niye, en alttaki komutu niye dikkate almadı? En alttaki komutu dikkate alıyordu diye bir soru soracak olursanız da. Çünkü bunların şu an resetin kontağı kapalı değil, açık. Resete herhangi bir bilgi asla gitmedi. Buradan ufak da bir olsa tetikleme yaptığım için bu ilk etapta set komutunu kendine aldı. Y0'ı setledi arkadaşlar. Şimdi mesela şunu da aktif edelim. Evet, gördüğünüz gibi şu an zaten setliydi. Hala setli durumunda duruyor Y0. Ama eğer X0 kontağını da kapatırsam bu sefer hem set hem reset ikisi de aktif olduğu için en alttaki komutu dikkate alacaktır. En sondaki komutumuz reset olduğu için bunu da kapattığım an resete geçecektir benim Y0'ım. İsterseniz tetiklemeyi yapalım. Evet, gördüğünüz gibi Y0 bobinim şu an 0 konumunda, enerjisiz konumda resetlendi. Çünkü hem set hem reset komutlarım ikisinin de kontağı aktif olduğu için bu sefer programın en sonundakini en altındaki durumu dikkate alacaktır. Reseti dikkate aldı arkadaşlar. Evet, set reset komutumuzun mantığı bu şekilde. Programlarımızda bu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Yine blok diyagramında da bakalım. Blok diyagramında da biz bir satırı başlatmak için buradaki ilk şeyimizi seçiyoruz. Bu enerji başlangıcı buradan sağlanması için. Yine açık kontağımız, kapalı kontağımız mevcut. Bunları bu şekilde kullanabiliyoruz. Ladder diyagramdaki gibi sadece kendimiz oluşturuyoruz arkadaşlar. Ve burada mesela bir çıkışımız var. Burada da bastığım zaman çıkışı seçebiliyorum. Ve burada set reset komutunu şöyle belirliyorum. Çıkışın üzerine geldim. Bu üstte SR yazıyor. Buna bir defa bastığım zaman set oldu gördüğünüz gibi. Bir kere daha basarsam reset oldu. Tekrar basarsam herhangi bir set reset komutu üstünden kalktı. Evet, set reset mantığımız da bu şekilde arkadaşlar. En alttaki eğer hem set hem reset o an aktifse en alttaki komutu dikkate alıyor. Onun haricinde bir şeyi set dersem tekrar resetleyene kadar set komutunda kalıyor. Yine reset için de aynı şekilde geçerli arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.